merhaba. Bugün Bozdağ'dayız yine. Hava hiç güzel değil aslında şu an. Yani görünen öyle tabii. Kimse uçmadığı için bilemiyoruz. Bulutlar her yeri kapatmış durumda. İlerlerde güneş gözüküyor aslında şurada ama hiç iç açıcı değil. Take off ekibi beklemede. Bugün Varyos'la uçmaya çalışıyorum. İlk Varyom önümde gördüm. Telefon ekranı, X-ray track ve telefonumun barometresi olmadığı için ses çıkartamıyor. Yani yüksekliği anlık olarak algılayamıyor. Sadece GPS yoluyla anlamaya çalışıyor. Bugünün zor yapan şey Varyomun olmaması değil, havanın bu kadar kapalı ve belirsiz olması. Aslında şu an yükseldiğimi hissedebiliyorum. Burada bir şeyler var ama bakalım, deneyeceğim. Eğer siz de Varyos uçuyorsanız yapacağınız en iyi şey, yani yükselmek için yapabileceğiniz en iyi şey diğer pilotları izlemek ya da uçan kuşlar varsa, termik dönen kuşlar varsa onları izlemek. Tabii şu an benim için bu sadece aşağıdaki pilotu izleyebiliyorum. Biraz onun üzerine doğru gidersem belki bir kaldırıcı bulabilirim. Çok hafif termikler var. Benim yaptığım bir diğer şey ise ilk önce, yani bu tabii irtifanız yüksekse yapması zor ama şu an mesela kendimi yan tarafta bir yere hizaladığım zaman bir tur attığımda ya da düz uçtuğumda ona göre alçalıp yükseldiğimi hesap etmeye çalışıyorum. Eğer ona göre yükseldiysem doğru yerdeyim ama alçalıyorsam şu an yanlış bir şey yapıyorum demektir. Şu an mesela yükseliyorum. Biraz dönmeye çalışacağım bakalım. Burada ufak termikler, ya termik demeyeyim aslında, soaring gibi daha çok. Ufak kaldızlar var ama karşıda Şükrü'nün döndüğünü görüyorum. Ve orası güneşte olduğu için daha sıcak olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden burada zaman harcamayacağım. Eğer işe gideceksem de en azından onu denemiş olurum. Çünkü burada denediğim şeylerin hepsi benim irtifa kaybettiğimi sadece azaltan şeyler. İrtifa almama yaramıyor. Bakalım Şükrü'nün döndüğü termiğe Varyos'lu bir şekilde bulacağım. Gördüğünüz gibi altında akın dönüyor. Ben aslında Şükrü'nün döndüğü termiği dönmeye çalışırken akının daha hızlı yükseldiğini, bana daha yakın olduğunu fark ettim. Ve onun altına gittim. Yani onun yanına gittim aslında. Bu şekilde bir termik çıktı, görebildim. Termiği elbette hissediyorum. Çok güçsüz bir termik olsaydı bu kadar rahat dönemezdim. 1.5'luk bir termik olarak gösteriyor. O kadar güçlü mü ondan da emin değilim ama
en azından bana stabil bir tırmanış sağlayabiliyor. Şu an dediğim gibi bir navım olmadığı için ve çıkış noktamı görebildiğim için bu terminali sonuna kadar kullanacağım. Yavaş yavaş bulutlara girmeye başlıyoruz. Hatta şu an bir bulutun içindeyiz. Ama çıkış noktamı ve açıklığı görebildiğim sürece ve bulut beni çok güçlü bir şekilde çekmediği sürece bu kaldırıcı kullanmamda bir sıkıntı yok. Hala daha çok az bir şekilde kullanabilirim. Ama şimdiki hedefim bu tarafa gitmek olduğu için artık kaldırıcıyı bir süre bırakıp biraz bu tarafa doğru gitmeye çalışacağım. Hatta biraz daha önden gitmeye çalışacağım. Şükrü'nün gittiği yolu takip etmeye çalışacağım aslında. Bakalım bu taraflara gittiğimde bir şeyler bulabilecek miyim, nasıl olacak? Şimdi burada benden önce giden Şükrü'nün gittiği çizgiyi görebiliyorum. O çok az irtifa kaybetti ama kendimi garanti alıp aynı hizadan da gidebilirim. Ya da burada biraz daha sağdan giderek burayı da tarayabilirim aslında. Garanti olan onun gittiği yoldan gitmek gibi gözükse de bence bu tepelerde ufak bir kaldırıcı var. O yüzden biraz daha tepeye doğru yanaşacağım. İşte şimdi başladığımız yerde take off'tayız. Yaklaşık değil, direkt göstereyim. 21.3 kilometrelik bir üçgen gösteriyor. Tepeye inmiş olmak bugünün en güzel bonuslarından biri. Bunu evet farkındayım. Vizörümü hesaba katmadan yapıştırmıştım. Uçuş çok iyiydi. Navım yoktu. Sadece telefona bakıyordum ama telefonda barometre olmadığı için ötmüyor. Yani tüm uçuş boyunca sessiz bir şekilde o bip sesini duymadan uçtum. Uçuş boyunca da bir şey anlatmaya çalıştım. Kamera belki yakalamıştır, belki duyabilmiştir. Rüzgar sesinden duymadıysa ona göre de bir seslendirme yaparım zaten. Uçuş çok güzeldi. Termikler çok kuvvetliydi. İlk geldiğimizde tepe bulutların içindeydi. Sonrasında ısınmayla birlikte bulutlar biraz daha yukarı çıktı. Pardon. Sonrasında gittiğim yer, ileride baraj gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada gözüken barajın biraz daha ilerisine gittim. Sonrasında artık çok irtifam kaybettiğim ve hani navım olmadığı, o an
anlık bir şekilde anlayamıyorum. Sadece hislerimle, yani göt varyosuyla anlıyorum o an. Sonrasında biraz nova bakıyorum. Biraz da uçarken söylediğim şeyler var. Onları da ekleyince anlayacaksınız zaten. Biraz da böyle uçarken de şeylere dikkat ederek yüksekliğimi kestirmeye çalışıyorum ve o şekilde uçmaya çalıştım bugün. Gayet güzel bir uçuş, çok keyif aldım. Şimdi ufak bir ihtiyaç molasından sonra yeniden kalkıyorum. Çünkü aşağıdakiler taksi tutmuş. Gelip arabaları alacaklar zaten. Öyle olunca ben de boş boşuna burada beklemiş olmayayım diye direkt uçacağım. Akın zaten uçuyor. Hava zaten çok güzel. Akın'ı görebiliyoruz şurada.